Selamlar arkadaşlar. Sıkça sorulan soruların yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bu bölümün konusu V60'da kahve reçetesi nasıl oluşturulur? Bu videoyu çekme fikri veren bana gelen 4 tane ana soru vardı aslında. Bunlardan ilki kahve su oranına nasıl karar verdiğim. İkincisi öğütme ayarını nasıl ayarladığım. Üçüncüsü basamaklar arası süreleri nasıl ayarladığım. Dördüncüsü de toplam süreye nasıl karar verdiğimdi. Bu soruları kapsayacak şekilde sizlere ben reçete hazırlama rutinimi paylaşacağım. Herkesin olduğu gibi benim de ilk kez kahve deneyeceğim zaman kullandığım bir referans reçetem var. Bu reçetede kullanacağım kahve Chronotrop'un Yeni Kenya kahvesinin deneme profili. Kahvemi 15 gram tartacağım. Commandante Red Clicks'te 46 klikte öğüteceğim. Su sıcaklığımı da 94 derece ayarlayacağım. Ufak bir bildiri yapmak isterim. Bu video dahilinde bundan sonraki bütün demleme videolarımda Cafec markasının Traditional serisi filtrelerini kullanacağım. Ve her demlememden önce olduğu gibi filtremi ıslatacağım. Demlemeden önce yatağımı bir düzleştiriyorum. V60'ı sallayarak. Su sıcaklığım hazır. 4 basamaklı bir döküş yapacağım. 15'e 240 oranını kullanacağım için de 60-60-60-60 şeklinde bölerek gideceğim. İlk 60 mililitrelik döküşümü yaptım. 30 saniye kadar bekleyeceğim. Saniyeden itibaren tekrardan 60 mililitre kadar döküyorum ve 120 mililitreye tamamlıyorum. Birinci dakikadan itibaren tekrardan 60 mililitre döküyorum. Bir dakika 20. saniyeden itibaren son döküşüme başlıyorum ve 240 mililitreye tamamlıyorum. Toplam sürem 2 dakika 6 saniye tuttu. Henüz bu kahveyi ben de ilk kez deneyeceğim için bu bir kısalık ya da uzunluk gibi bir anlam ifade etmiyor bu toplam süre benim için. Tadına baktıktan sonra buna karar vereceğim. İlk referans reçetemi kullandığım denememden çıkan sonuç asite çok keskin, tatlılık çok zayıf ve hafif kuruluğun olduğu bir kahve ortaya çıktı. Fakat bir yandan gövdesi tatmin edici, yoğun bir gövdeydi. Kenya kahvelerinden beklediğimiz yoğunlukta bir gövdeydi. Bundan dolayı reçete denememde, ilk yapacağım reçete denememde kahve su oranını oynamamaya karar verdim. 1:16 oranını beğendim. Öğütmemi kesinlikle değiştirmeye karar verdim. Çünkü bir önceki demlemem 2 dakika 6 saniye sürmüştü. Buradaki tatlılık kaybını, asite keskinliğini, kuruluğu süre kısalığına dayandırıyorum. Ve ilk denememde ben öncelikli olarak süreye oynamaya karar verdim. Bundan dolayı da öğütmemi inceltmeye karar verdim. Bir önceki demlememde Commandante Red Clicks'te 46 klikte öğütmüştüm. Bu demlememde 40 klikte öğüterek demlememi gerçekleştireceğim. Basamaklar arası süreye baktığımızda hem basamak gramajlarıyla oynamamaya karar verdim ilk reçete denemem için, hem de basamak süreleriyle oynamamaya karar verdim. Çünkü ne kadar minik parametre değişiklikleri yaparsak
reçetemizdeki farklılıkları o kadar kolay fark eder. Ona göre parametreleri daha kolay, daha efektif bir şekilde değiştirebiliriz. Basamakların gramajlarıyla da oynamamaya karar verdim. Çünkü burada kahve yatağından göreceğiniz üzere yatak çok yükselmedi. Kalın partikülleri tekrardan yatağa yerleştirmek daha kolay oldu. Ve yatak olabildiğine düz bir alanda demlenmiş oldu. Bir akış problemi yaşamadı. Bundan dolayı gramajda, döküş basamakları arasındaki gramajları da değiştirmeyeceğim. Son olarak bir toplam süre hedefi kafamda bu içtiğim kahveye göre canlandı. Asiditeyi kaybetmeden fakat tatlılık alacak şekilde 2 dakika 20, 2 dakika 25 saniye gibi bir süre hedefi koyuyorum kendime bu öğütmeyle. Tabii ki şu an yine ilk kez deniyor olduğum için 40'lik bir öğütmede toplam sürem 2 dakika 20, 2 dakika 25 saniyeleri bulacak mı? 1 dakika 30. saniyedeki son döküşümle deneyerek göreceğiz. Şimdi denemeye geçelim. Dediğim gibi oranda bir değişiklik yapmayacağım. Buna gramajlar da dahil. Ve 46 klikteydim. 40 klikte denememi gerçekleştireceğim. Demlememden önce yine filtremi ıslatıyorum. Ve yine demlemeden önce kahve yatağımı düzleştiriyorum. Önceden de belirttiğim gibi dökme basamakları veya süreleri üzerine bir değişiklik yapmayacağım. İlk parametre değişikliğimi öğütmeyi değiştirerek başladım. 30. saniyeden itibaren 120 mililitre tamamlıyorum döktüğüm suyu. Birinci dakikadan itibaren 180 mililitre tamamlayacağım yine. Dakika 20. saniyeden itibaren de deminki gibi 240 mililitre tamamlayacağım. Ve süre değişikliğime bakacağım. Yeterli olmuş mu? Hedefim olan 2 dakika 20 saniye, 2 dakika 25 saniye arasında bir süre tutturabilecek miyim? Ve bu hedeflediğim sürede iyi bir tada hizmet edecek mi? Bunu inceleyeceğim. Güzel, öğütmem bayağı hedeflediğim iki sürenin arasında kaldı. 2 dakika 23 saniye tuttu. Bu şimdi tatlılığı arttırmama yeterli bir olanak sağladı mı? Kuruluğu ortadan kaldırdı mı? Veyahut elde ettiğim tatlılık asiteyle dengeli mi? Yoksa tatlılık bu sefer baskın mı çıktı? Bunu inceleyeceğiz. Şimdi kahveye bakalım. Bu kahveden elde ettiğim sonuçlar bir miktar beklentimi karşılasa da bir miktar da aslında karşılamadı. Beklediğim şeylerden bir tanesi tatlılığı arttırmaktı ve tatlılığı gerçekten arttırmış olduk bu süreyle. Ve kuruluğu da gidermiş olduk kahvedeki. Fakat bu tatlılık tam istediğim asite tatlılık dengesine tam ulaşamadı. Bu tat performansında şunları hedeflemeye başladım ben. Bir önceki anlatımda olduğu gibi parametre farklılıklarının hepsini değiştirerek değil, parça parça belli parametrelerle oynayarak neyin iyi geldiğini, neyin kötü geldiğini bulmak üzere kahve su oranımı değiştirmiyorum. Yine hala bu elde ettiğim kahvede de çünkü bir yandan kahvede elde ettiğim gövdeden de memnunum. Öğütmemde çok ufak bir değişikliğe gideceğim. 40 kliğe indirmiştik. 46 klikten bir miktar daha yüksek bir farktı. Şimdi minik bir değişiklik yapacağım. 42 kliğe arttıracağım. Çok hafif kalınlaştırıp
son dökme süremde basamaklar arasındaki sürelerden sadece son döküşü gerçekleştirdiğim süremi ufak bir değişikliğe gideceğim. O da şöyle olacak. Diğer ilk 3 basamak birebir olduğu gibi kalacak. 1 dakika 20 saniye ile 1 dakika 30 saniye arasında döktüğüm son basamağımı, son 60 mililitreyi 1 dakika 25 saniye ile 1 dakika 35 saniye arasına taşıyacağım. Son dökme basamağımı. Bununla ne hedefliyorum? Total sürede 2 dakika 15 saniye, 2 dakika 18 saniye arasında, yani 2 dakika 23'ten bir miktar daha kısa süreli bir demleme hedefliyorum. Bu basamak ve öğütme ayarlaması bu total süre hedefi için. Bununla beklentim, yani bir sonraki denememde olacak beklentim, asisteyi artık tatlılıkla dengeli bir hale getirmek ve tadım notlarını daha da berrak bir şekilde alabilmek. Oranı zannetmiyorum ki bir sonraki reçetemde de, denememde de değiştireyim. Çünkü şu haliyle tatlılık baskın olsa da gövde hala çok keyifli. Tam Kenya kahvelerinden beklediğimiz yoğun bir gövdeye sahip oldu bu oranla. Bu Kenya kahvesi videonun başında da belirttiğim üzere deneme profili olan bir kahve. Bundan dolayı bu kahve hazırladığım nihai reçeteyi sizlerle paylaşmayacağım. Çünkü muhtemelen şu an esas ana profil, yani Kenya'nın ana profili, piyasada olan Kenya'nın ana profilinin hangi profil olduğunu kesin bir bilgimiz olmadığı için bu kahve hazırladığım iyi reçete şu anki piyasadaki Kenya'ya belki de uymayabilir. Bundan dolayı. Siz peki bu kahvenin dışında reçete hazırlarken sizlerle paylaştığım noktalar dahilinde nelere bakabilirsiniz? Bunu bir öncelikle yaptıklarımı özetleyeyim. Sonrasında değinmediğim noktalar varsa onlara değineyim. Nelere baktık? Gövdesine, asitesine, lezzetine, tatlılığına, bunların dengeli olup olmadığına baktık fincanda. İlk referans reçeteden itibaren. Siz de ilk denediğiniz bir kahvede, ilk referans reçetenizde neler çıkıyor çok böyle analizsel düşünün ilk elde ettiğiniz fincanı. Yani tatlılık mı baskın, asite mi baskın, lezzet, tadım notaları tam geliyor mu, berrak bir şekilde, transparan bir şekilde geliyor mu, yoksa daha kirli, daha gölgeli mi geliyor, yani belirsiz mi geliyor? Buna bakabilirsiniz. Gövdesi yoğun ama keyifsiz mi, ya da sulu sulu ama keyifsiz mi, ya da hafif gövdeli ama çok keyifli belki, ya da yoğun gövdeli çok keyifli. Buna dikkat edebilirsiniz. Tatlılık mı baskın, asite mi baskın, tadım notları demin bahsettiğim gibi belirgin mi? Yani bu tadım parametrelerinden bir veya birkaçı birbirini baskılıyor mu? Yoksa hepsi bir denge halinde birlikte buluşuyorlar mı damakta? Bunu kontrol edin. Bu kontrollerden sonra eğer tatlılığınız çok baskın geliyorsa veya bitterlik varsa kahvenizde, öncelikli olarak bence kahve su temasının süresini kısaltmayı deneyin. Bu denemeler sonuç vermiyorsa su oranını arttırıp yine süre kısaltmayı deneyebilirsiniz. Bu sayede gövdeyi de bir miktar kıracak ama su oranı arttığı için çözünme artacağından total süreyi kısaltarak o çözünme dengesini tutturacaksınız. Onun dışında asite çok keskin geliyorsa, mesela ilk referans reçetemde olduğu gibi tatlılık çok zayıfsa, kuruluk varsa da ikinci reçete denememde olduğu gibi de süreyi arttırmayı deneyebilirsiniz veyahut ajitasyonu arttırmayı deneyebilirsiniz. Yatağı karıştırabilirsiniz ya da spin arttırabilirsiniz. Bu tarz yöntemlere başlayabilirsiniz. Veyahut su sıcaklığıyla hiç oynamadık bu videoda. Su sıcaklığını çözmeyi arttırmak için arttırabilir ya da çözmeyi düşürmek için düşürebilirsiniz. Bu video üzerine, denediğim şeyler üzerine sorularınız varsa veyahut ilerleyen bölümlerde cevabını görmenizi istediğiniz sorularınız varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.